O küçük Texas kasabasında dünyaya gözlerimi açtığımda Tanrı belki de olacak olan olayları doğanın en koyu kışı denilecek türden 1980 yılının Ocak ayında bana göstermişti. Kardeşim Tommy ve ben kardeşlik bağımızı güçlendiren zorlu ancak unutulmaz günler geçirmiştik. O kasabada büyümek bir çocuğun hayatı boyunca hatırlayacağı anılarla dolu bir maceraydı. Ben her zaman müziğe karşı bir tutku besledim. Babamın eski gitarını bulduğumda hayatımın en büyük tutkusunu keşfetmiştim. Ben Joel Miller. Akustik gitarın tellerini çalmak benim için bir nefes gibi huzur vericiydi. O an müzikle yaşamımı birleştirmeye başladığım an olmuştu. Bir ara hayalimde büyük sahnelerde şarkı söylemek vardı. Texas'ın koyu gecelerinde yıldızlar altında hayaller kurardım. Ama hayat beklemediğim bir döneme girince bu hayaller bir kenara bırakılmak zorunda kalmıştı. Genç yaşta babalık sorumluluğu benim için beklenmedik bir dönüm noktası oldu. Sara adında küçük bir prensesim dünyaya geldi. Onu ilk kez gördüğümde hayatımın anlamı değişmişti. Üniversite hayallerim ve müzik kariyerim kızıma olan sorumluluğumla birlikte geri planda kalmıştı. Üniversiteye gitme şansımı kaybetmiştim. Ama Sara, o güzel kızımı kazanmıştım. Kısa bir evlilik yaşadıktan sonra karım ve ben yollarımızı ayırmıştık. Bu zor bir karardı. Ama Sara için en iyisi olduğuna inanıyordum. Artık tek başıma kızımı büyütmek zorundayım. Kısacası karım denilecek şahıs bizi bu zorlu hayatta terk edip gitmişti. Marangozluk hayatımda yeni bir dönem başlatmıştı. Tommy ile birlikte çalışmak hem maddi hem de manevi olarak bana destek oluyordu. İş yerinde geçen uzun ve yoğun saatlere rağmen Sara ile olan bağımı güçlü tutmak için elimden geleni yapıyordum. Onunla geçirdiğimiz her an benim için altın değerindeydi. Sık sık yürüyüşlere çıkardık. Aile bağlarımızı keyifle yaşardık. Müzeleri gezmek Sarah'ın merakını ve öğrenme arzusunu tatmin ederken benim de genç kızıma bir şeyler öğretme duygularını yaşama fırsatını veriyordu. O gece çok yorgun bir şekilde eve gelmiştim. Sara doğum günüm için beni o geç saate kadar beklemişti. O kadar duygulanmıştım ki kızıma olan bağım o büyük sürprizle bir kez daha en üst düzeye çıkmıştı. Bana bir saat hediye ettiğinde bu sadece bir eşya değil, onun sevgi dolu jestlerinden biri olduğunu ortaya koyuyor niteliğindeydi. Onun ne kadar özel olduğunu bilmek benim için en büyük hazineydi. 27 Eylül 2013'ün ilk saatlerinde her şey alt üst olmuştu. Televizyon haberleri kabus gibi bir gerçeği yansıtıyordu. Salgın şehrimizin sokaklarında hızla yayılıyordu. Ne olduğunu anlamak için fazla zamanımız yoktu. Sadece hayatta kalmaya odaklanmak zorundaydık. Sarah'ın gözleri korku doluydu. Ama ona cesaret vermeye çalışıyordum. Ama içimde bir korku vardı. Kızımın güvende olmasını sağlamak benim en öncelikli görevimdi. Tommy plan yapmamız gerektiğini söyledi. Kısa bir süre içinde en yakın güvenli bölgeye ulaşmalıydı. Ancak bu kolay olmayacak. Sokaklar kaos içindeydi. İnsanlar panik içinde koşturuyordu. Yolda çeşitli tehlikelerle karşılaşma olasılığımız çok yüksekti. Kararlılıkla Sarah'ı ve Tommy'yi yanıma aldım ve evden çıktık. Her adımımızı dikkatlice atmalıydık. Her an tehlike olabilirdi. Arabaya atladık. Sarah'ın kulağına eğilip "Ne olur bize güven kızım" dedim. Beraber olduğumuz sürece hiçbir şey bize zarar veremezdi. Yol boyunca çeşitli engellerle karşılaştık. Ancak birbirimize olan inancımızı asla kaybetmedik. Sara yanımda olduğu sürece bir umut ışığı gibiydi.
onu korumak için her şeyi yapardım. Kardeşim Tommy güçlü ve cesur bir lider olarak öne çıktı. Bize rehberlik ediyordu. Karanlık ve korkunç bir kaza sonrası aracımız enkaz altında kalmıştı. Sarah'ın acı dolu çığlıkları içimi delip geçiyordu. Kızımın yaralanmış bedeni enkazın altında ezilmişti ve acı içinde inliyordu. Tommy panikle hareket ederek enkazı kaldırmaya çalışıyordu. Ancak bizi kurtarmakta zorlanıyordu. Sarah'ın durumu ağır ve kritikti. Kanlar içindeydi ve bacağı kırılmıştı. Onun acısını görmek içimde bir yangın gibi yayılan bir korkuydu. İçimdeki kor cesaretimi arttırmama yardımcı oldu. Sarah'ı kurtarmak için elimden geleni yapmalıydım. Kızımı kollarıma aldım. Onun inlemeleri kalbimi paramparça ediyordu. Ancak yapabileceğim tek şey onu kucağımda tutmak ve ilerlemek. Tommy önümüzü açmak için enkazı kaldırdı ve biz ilerlemeye devam ettik. Yol boyunca Sarah'ın acı dolu çığlıkları etrafımızı sarmış olan karanlığı daha da yoğunlaştırıyor. Ancak ben kızımı kurtarmak için her şeyi yapmaya kararlıydım. İçimdeki ateş bana güç veriyordu ve umutla ileriye doğru adımlarımızı sürdürdük. Sarah'ı kucağımda taşırken her adım acı dolu iniltilerle dolu. Ama onun hayatta kalması için her şeye katlanmaya hazır. İleriye doğru ilerlerken içimdeki kararlılık aksiyon dolu bir drama dönüştü. Yollar boyunca kızımın hayatını kurtarmak için verdiğim mücadele kalbimde derin izler bırakıyordu. Etrafta o kadar büyük bir kaos vardı ki Tommy ile birden yollarımız ayrıldı ve ana yola geldiğimde güvenebileceğimiz bir askeri personelle karşılaştık. Karanlık ve kaos içinde bir asker silahını doğrulttu ve telsizden gelen emir doğrultusunda ölüm emrimizin verildiğini duymak adeta bende bir şok etkisi yaratmıştı. İçimdeki panik ve çaresizlik birbirine karışıyordu. Her şey o kadar hızlı ilerliyordu ki adeta zaman durmuş gibiydi. Sarah'ın yaralarını sararken asker emrini yerine getirmeye hazırlanıyordu. O anı anladığım anda kızımı koruma içgüdüm adeta tavan yapmıştı. Olduğum yerde döndüm ve bir silah sesiyle yere serildim. Olamaz. Sera. Tamam. Ellerini hareket ettir. Biliyorum kızım, biliyorum. Dinle beni, canın yanıyor biliyorum. İyi olacaksın, azıcık dayan. Tamam, kucağıma alacağım. Canım kızım, biliyorum kızım. Hadi kızım, dayan. Biliyorum kızım, sık dişini. Sera. Kızım. Sakın yapma kızım. Azıcık dayan kızım, hadi. Hayır. Hayır. Olamaz, hayır, hayır. Ne olur. Tanrım. Lütfen, lütfen, lütfen yapma bunu. Lütfen. Hayır. Kızımın hayatı avuçlarımın arasından kayıp gidiyordu. Ve ben çaresizce onu kurtarmaya çalışıyordum. Ellerim titriyordu. Kalbim paramparça olmuştu. Gözlerim dolu doluydu. İçimdeki acı sonsuzdu. Sarah'ın son nefesini alıp verirken ki o hali kalbimi paramparça etmişti. Onun hayatını kurtaramamıştım ve bu yük omuzlarıma çökmüştü. Kızımın ölümü içimde bir fırtına gibi kuduruyordu. Dünya durmuş gibiydi. Her şey siyah beyazla kararmıştı ve içimdeki acı beni adeta yutup bitiriyordu. Sarah'ın kollarımda hayata veda ettiği o an hayatımın en karanlık ve acı dolu anıydı. Onun
gözlerindeki son bakışı unutmak imkansızdı. O andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonraki hayatım da belki yaşayacaktım, fakat yaşayan bir ölüden farkım kalmadı. Aradan geçen yıllar beni içim yiyor. 2033 yılına geldiğimizde dünya salgın nedeniyle karanlığa gömülmüştü. Medeniyetin büyük bir kısmı yok olmuş, insanlar karantina altına alınmış bölgelerde, bağımsız yerleşimlerde veya göçebe bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Boston, Massachusetts'in North End semtinde karantina altına alınmış bölgede yaşamıma devam etmeye çalışıyor. Hayatımı kaçakçılık yaparak kazanıyor. Tess ile birlikte zorlu şartlara rağmen hayatta kalmak için mücadele ediyorduk. Kaçakçılık hayatta kalmanın bir yoluydu ve biz de bu yolu seçmiştik. Karantina bölgelerindeki sıkı denetimlere rağmen malzeme ve silah ticareti yaparak geçimimizi sağlıyorduk. Her gün hayatta kalmak için yeni bir mücadeleye girişiyorduk. Yollarımız tehlikelerle doluydu ve her an ölümle yüzleşebilirdik. Ancak birbirimize güvendiğimiz sürece her engeli aşabileceğimize inanıyorduk. Tess ile birlikte Robert'ın izini sürerken içimdeki huzursuzluk artıyor. Boston'ın karantina altına alınmış bölgesinde yaşamak her gün bir mücadele anlamına geliyor. Ancak bu seferki işimiz diğerlerinden farklı. Silahlarımızı geri almak için bir kara borsa tüccarının peşine düşmüştük. Ama işler hiç de planladığımız gibi gitmişti. Robert'ı yakaladığımızda ondan aldığımız bilgiler şok edici. Tess'in silahları almak için baskı yaptığı sırada Robert'ın itirafları işlerin çok daha karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Silahlarımızın karantina bölgelerinde isyan eden ateş böcekleri adlı milis grubuna satıldığını öğrendik. Merlin adında ateş böceklerinin lideri yaralı bir şekilde ortaya çıktı ve bize bir teklif sundu. Genç bir kız olan Ellie'yi karantina bölgesi dışındaki güvenli bir yere götürmemiz karşılığında silah ve malzeme verecek. Bu teklif benim için hiç de kolay bir karar değil. Ama Tess işin ciddiyetini anladı ve bu fırsatı değerlendirmemiz gerektiğini düşündü. Kabul etmek zorunda kaldım. Çünkü başka seçeneğim yoktu. Ellie'nin güvenliği için sorumluluk almak hiç istemese de yapmamız gereken bir şeydi. İçimdeki karmaşık duyguları bastırmaya çalışırken Tess ile birlikte yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Bu karar belki de hayatlarımızı sonsuza dek değiştirecek. Karanlık çöktüğünde Ellie ile birlikte karantina bölgesinin dışına çıkmayı başardı. Ancak sevinç yerini endişeye bıraktı. Çünkü Ellie'nin hastalıklılar tarafından ısırıldığını öğrendi. Tess'in aşı bulma umudu kırılmıştı. Çünkü normalde dönüşümün 2 gün içinde başlaması gerekirken Ellie 3 hafta önce ısırılmıştı. Ellie ısırılmasının ateş böcekleri mensubu doktorlar tarafından aşı arayışında kullanabileceğini iddia etti. Bu umut ışığında Tess ve ben ertesi gün buluşma noktasına varmak için yola koyulduk. Ancak oraya vardığımızda yalnızca ateş böcekleri üyelerinin ölü bedenleriyle karşılaştık. Tess'in de hastalıklılar tarafından ısırıldığı ortaya çıktı ve bu durumu Ellie'den daha kötü. Tess'in son isteği Ellie'ye sahip çıkarak onu uzun süredir görüşmediğimiz eski bir ateş böcekleri üyesi olan kardeşim Tommy'ye götürmemi istemesiydi. Tess askerlerle girdiği çatışmada bize zaman kazandırmak için kendini feda etti. Onun ölümü içimizde derin bir acı bıraktı. Ama bir yandan da görevimi yerine getirme kararlılığımı arttırmıştı. Ellie'yi korumak ve onu Tommy'ye ulaştırmak için yola devam etti. Tess'in bize verdiği görevi yerine getirmek artık en büyük önceliğimizdi. Binadan ayrıldık ve bir sonraki adımımızı atmaya hazırlandık. Tess'in fedakarlığı ve kararlılığı bize güç veriyordu.
ve bu zorlu yolculuğun sonuna kadar onun anısını yaşatacağımızı biliyorduk. Pittsburgh'tan ayrıldıktan sonra Ellie ve ben yaya olarak yolumuza devam ettik. Yolda haydut çetelerinin saldırısına uğradık ve kamyonetimiz kullanılamaz hale geldi. Ancak bu felaketin ardından Henry ve Sam ile tanıştık. Onlar da gruplarını arıyorlar ve bize katılmaya karar verdi. Birlikte ilerlerken hastalıklılarla ve çetelerle karşı karşıya geldik. Ancak bu zorlu mücadelelerden sonra şehirden çıkmayı başardık. Maalesef Sam hastalıklılar tarafından ısırılmıştı ve bu durumu bize saklamıştı. Geceyi bir evde geçirdik. Ama sabah olduğunda Sam'in hastalığının etkisine girmiş olduğunu fark ettim. Ellie'ye saldırdığında Sam'i durdurmak için elimden geleni yaptım. Ancak ne yazık ki Henry kardeşini kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kaldı. Sam'i öldürmek zorunda kaldıktan sonra kendi yaşadığı acı ve çaresizlikle boğuşuyordu. Önce silahını bana doğrulttu ama sonunda kendi silahıyla. Henry'nin ölümü içimizde derin bir acı bırakmıştı. Ama bir yandan da bu zor kararla yüzleşmiş olmanın ağırlığı vardı. Hayatta kalmak için verdiğimiz mücadele her an bize yeni bir trajedi getirebilir. Ama yine de bu zorlu yolculuğun sonuna kadar birlikte hareket etmeye kararlıydık. Sonbahar geldiğinde Ellie ve ben Jackson, Wymont'taki hidroelektrik santrali yakınlarında Tommy'yi bulduk. Ellie'yi ateş böceklerine ulaştırma görevini Tommy'ye bırakmamı düşünüyordu. Ancak bölgenin çeteler tarafından saldırıya uğramasıyla her şey değişti. Ellie'yi kurtarmam gerektiğini anladım ve onu korumak için harekete geçtim. Bu sırada Ellie ile yüzleşmek zorunda kaldım. Sarah'ın hatıraları canlanırken içimdeki acı daha da derinleşti. Ancak kararımı verdim. Ellie ile kalmaya karar verdim. Tommy'nin önerisi üzerine Doğu Colorado Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarı ziyaret etmeye karar verdim. Ancak buraya vardığımda laboratuvarın terk edilmiş olduğunu gördüm. Bir kayıt cihazından yaşayanların Salt Lake City, Utah'taki bir hastaneye nakledildiğini öğrendim. Hemen hastaneye doğru hareket etmeye karar verdim. Ancak yolda haydutların saldırısına uğradım. Çatışma sırasında ağır bir şekilde yaralandım. Ellerim titriyordu. Bedenim acılar içinde kıvranıyordu. Ellie beni atın sırtına bindirerek bölgeden uzaklaşmayı başardı. Kendimde değildim ve olan olayları hatırlayamıyordum. Kendime geldiğimde Ellie'nin kaybolduğunu fark ettiğimde içimde bir endişe fırtınası koptu. İlacın etkisinden kurtulduktan sonra hemen onu aramaya koyuldum. David'in adamlarıyla girdiğim mücadelede karşıma çıkan her engeli bir kenara iterek Ellie'nin izini sürdüm. İlk önce adamlarına işkence yaparak Ellie'nin yerini öğrendim. Ardından peşine düştüm. Ellie'nin cesareti ve zekası onu korumuştu. David'in saldırısına karşı direnerek kendini savunmuştu. Ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görmek içimi bir nebze olsun rahatlatıyordu. Ama sonra Ellie'nin kendisini korumak için David'i ısırdığını duydum. Bu haber kalbimi bir an için durduruyordu. Ama Ellie'nin hala savaştığını görmek beni umutlandırdı. Onun direnci beni daha da güçlendiriyordu. Restoranda yangın çıktığında içimde bir endişe dalgası yükseldi. Aceleyle içeri girdim ve Ellie'nin David'i öldürdüğünü gördüm. David'i dehşet bir şekilde öldürdüğünü gördüğümde gururlandım. Ama aynı zamanda yaşadığı bu zorlu deneyimden dolayı üzgündüm. Ellie'nin güvenliği benim için her şeyden önemli. Onu kurtardığımı görmek içimde derin bir rahatlama hissi yarattı. Artık birlikte yola devam edebiliriz. Birbirimize destek olabilir ve hayatta kalma mücadelemizi sürdürebilir. İlkbahara geldiğinde Salt Lake City'deki St. Mary Hastanesi'ne varmıştı.
Ancak hastaneye ulaşmak için su altında kalan tünellerden geçerken beklenmedik bir tehlike ortaya çıktı. Ellie boğulma tehlikesi geçirdi. Hemen onu kurtarmaya çalıştı. Ancak o sırada bir ateş böceği üniforması giymiş biri belirdi ve bana silah doğru. Dur ihtarına uymadığımda silahının dipçiyle vurularak bayıltıldım. Gözlerimi hastanede açtığımda karşımda Merlin var. Ellie'nin hala ayakta olduğunu ancak ameliyat için hazırlandığını söyledi. Doktorlar hastalığa karşı aşı üretmek için Ellie'nin beynindeki mantar dokusunu çıkarmak zorundaydılar. Ama bu işlem Ellie'nin ameliyat masasında ölmesi anlamına geliyor. Bu haberi duyunca delirdim. İçim paramparça oldu. Ellie'nin yaşaması için mücadele etmek istedim. Hastanedekilerle girdiğim çatışmanın ardından sonunda ameliyathaneye girdim. İçimdeki öfke, kaybettiğim kızımdan sonraki en büyük öfkeye dönüşmüştü. Ve Ellie'nin kılına dahi zarar gelmesini istemiyorum. Odadaki bütün doktorları hiç acımadan vurdum. Ellie'nin baygın halde ameliyat masasında yattığını gördüm. Hemen onu kucağıma aldım ve otoparka doğru ilerledim. Ellie yaşıyordu. Otoparkta Merlin'in ikna çabalarına rağmen benim içimdeki öfke ve kararlılık daha güçlüydü. Sonunda onu öldürmek zorunda kaldım. Arabayla bölgeden uzaklaşırken Ellie kendine gelmeye çalışıyor. Olan olayları sormaya başladı. Ona gerçeği söylemek zorundayım. Fakat benim bildiğim gerçek. Ateş böceklerinin elinde birçok insanın bağışıklığına sahip olmasına rağmen bir aşı geliştiremediklerini anlattı. Bu yüzden denemelere devam etmediklerini söyledi. Ellie'nin içindeki suçluluk duygusunu anlamaya çalıştım. Ona hayatta kalmak için verdiği mücadelede suçlu hissetmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştım. Tommy'nin yerleşim yerinin hemen dışında yaptığımız konuşmada Ellie'nin ısrarlı sorularına rağmen ateş böcekleriyle ilgili söylediklerimin doğru olduğunu vurguladım. İçimde karmaşık duygular var. Hem Ellie'yi korumak hem de ona gerçekleri söylemek arasında bir denge kurmaya çalışıyordum. Tamam, gel hadi. Bir dursana. Ben Boston'dayken ısırıldığımda yani yalnız değildim. Dostum da yanımdaydı. O da ısırılmıştı. Ne yapsak bilemedik. Biz de bana dedi ki bekleyelim madem. Hem romantik bir son olur. Birlikteyken dönüşebiliriz. Sıra hala bana gelmedi. Ellie. İsmi Riley'di ve ikimizden ilk o öldü. Arkasından da Tess. Sonra da Sam. Seninle bir alakası yok. Ama anlamıyorsun işte. Dayandım. Çok yaşam mücadelesi verdim. Yani ne olursa olsun bir dayanak noktası bulman gerekiyor. Biliyorum benden duymak istediğin şey bu Bana değil yemin ama... et. Ateş böcekleriyle ilgili söylediğin her şeyin doğru olduğuna yemin et. Yemin ederim. Sonunda ne olursa Peki. olsun Ellie'nin yanında olacağımı ve onunla birlikte yaşamaya devam edeceğimi bilmek istiyordum. Bu dünyada hayatta kalmak her şeyden önce geliyor. İçimdeki karmaşık duygularla birlikte Ellie'nin yanında olmak ve onunla birlikte bu zorlu dünyada ayakta kalmaya devam etmenin önemini fark ettim. Onun yaşadığını bilmek beni
bu korkunç ve iğrenç dünyada ayakta tutan tek şeydi. Belki her şeyim olan ölen kızım Sarah değildi, fakat güçlü kalmamı sağlayabilen tek varlığım olmayı başarmıştı. Aradan geçen yıllar Ellie ile aramızdaki soğukluğu bitiremiyorum. Ellie her daim neden yaşadığını sorguluyor ve bana onu neden oradan kurtardığımı sorgulayıp beni suçlamaya devam ediyor. Kendisini tamamen suçlu hissediyor. Artık büyümüştü ve ben de yaşlı bir bunağa dönmeye başlamıştım. Ama ona olan bağım beni ayakta tutan tek neden. Ellie, güzel kızım. İçimde kötü bir his var ve bu hissi bastıramıyorum. Jackson da soğuk ve karlı günlerin altında yaşlanmaya devam ediyor. Artık yaşamak için savaşmamız gerekmiyor. Ama içimizdeki yaralar hiçbir zaman iyileşmemişti. O gün Tommy ve ben devriyeye çıkmıştık. Karların altında kaybolmuş, o pis zombilerden çaresiz şekilde kurtarılmaya bekleyen bir kızın sesini duydu. Belki içimde hala bir umut vardı. Belki de insanlık hala bir şansı hak ediyor. O kızın sesi içimdeki umudu bir kez daha canlandırmıştı. Karlar altında ilerlerken içimdeki umutlarla birlikte endişe de büyüyor. Bu dünyada her köşe başında bir tehlike, her ses bir tehdit olabilir. Ama yine de o kızın sesi içimdeki umudu diri tutuyordu. Belki de yardım edebilirdik. Belki de bir insanın daha hayatta kalmasını sağlayabilirdik diye düşünüyordum. O gün bir kez daha içimizdeki karanlıkla yüzleşmek zorunda kaldım. Enfeksiyonları alt ettikten sonra Abby'nin arkadaşlarının mekanına doğru ilerledim. Yorgun, yaşlı bedenimle her adamın bir ölüm tehlikesiyle yüzleşiyordum. Ama umut asla terk etmemişti kalbimi. Havada korkunç fırtına vardı ve fırtınayı atlatıp evimize dönmeyi düşünüyordum. İçeri girdik. Bir şeyler ters gittiğini anlamam çok geç olmuş. Eğerleri çıkarsak mı? Yok kalırsa daha iyi. Fırtınayı atlatıp yolumuzdan çekiliriz. Acayip şanslıymışsın. Evet, hem de ne şans. Elektriği nereden alıyorsun? Hangi cehennemdeydin? Çatıda güneş panelleri var. Ve bu herifler de kim? Ne zamandır buradasınız? Dünden beri. Dün he? Evet. Buralarda ne yapıyorsun? Hiç, sadece geçiyordum. Siz buralarda mı oturuyorsunuz? Evet. Birkaç saat uzaklıkta. Bizimle gelebilirsiniz. Gitmeden yollu kalırsınız. Çok sağ olun. Ben Mel bu arada. Tommy. Bu da kardeşim. Joe. Bizi tanıyor gibisiniz. Evet, tanıyorlar. Yerini tutun! Nora, hallettin mi? Bayıldı. Onu duvara dayayın. Tommy! Bırak! Bırak! Tutamadı. Joe. Beyler. Kimsin sen? Tahmin et. Hazırladığın konuşmayı yaptı. Şu işi bitirelim. Turnike yap. Çabuk.
sakın kıpırdayım deme. Lanet olsun. Geri çekilin. Seni aptal ihtiyar. Öyle hemen ölmek yok. Kızı yatırın. Çekil üstümden. Ellerini tutun. Çekil lan üstümden. Vurdun işte. Tamam mı? Bırak. Hepinizin amına koyacağım. Neler oluyor? Bırakın onu. Bu kız kim? Gizlice girmiş. Neden nöbette değilsin? Kimsenin geleceğini düşünmemiştik. Ne bekliyordunuz ki? Tüm kasaba üstümüze çullanmadan gitmeliyiz. Bitti artık. Aynı şeyi istiyoruz değil mi? Bitir hadi. Hemen. Joel. Kalk. Joel ayağa kalk. Lütfen durun. Lütfen vurmayın, hayır. Joel ayağa kalk hadi. Hayır! Geberdin işte ben.